Yeni dünya düzenini anlamak ve Türkiye'yi konumlandırmak. 1945 sonrası Sovyetlerle karşılıklı denge üzerine kurulan, sözde Amerikan barışı ile anılan dünya düzeni, ilk değişimi 1990 yılında Sovyetler Birliği'nin yıkılması ve Avrupa'nın jeopolitik haritasının Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği lehine değişmesiyle yaşadı. 1990 sonrası yaşananlar dünyayı her alanda büyük kriz ve savaşlara sürükledi. Şüphe yok ki ikinci düzen değişimi 20 Ocak 2025 tarihinden sonra Trump dönemiyle başladı. Nasıl ki Sovyetler 1990 sonrası kendi iradeleriyle Orta ve Doğu Avrupa'daki Varşova Paktı etki alanından ayrılıp 1991 sonrası Sovyetler Birliği'ni dağıtmışlarsa, Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa'daki siyasi, askeri ve ekonomik güce dayalı etki alanını 1945'ten 80 yıl sonra terk ediyor. Bunun bir anlamı da Amerika Birleşik Devletleri'nin 1945 sonrası İngiltere'den devraldığı kenar kuşak jeopolitik paradigmasında ağırlık merkezini Avrupa'dan Asya Pasifik, yani Çin'i çevreleyecek alana kaydırmasıdır. Diğer bir anlamı da Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile Avrupa için yeni fakat pasif bir Yalta sürecini başlatmış olmasıdır. Yeni Yalta'da eskisinden tek fark fotoğraf karesine İngiltere'nin alınmamasıdır. 1945 kışındaki Yalta fotoğrafında Roosevelt ve Stalin'in yanında İngiltere Başbakanı Churchill'in olmasının nedeni İngiltere'nin söz konusu dönemdeki askeri ve ekonomik gücü değil, eski düzenin, yani sözde Britanya barışının sahibi olmasıydı. Hegemonyayı devrediyordu. Ev sahipliğinden zorunlu olarak vazgeçiyordu. Yeni iki hegemon Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetlerdi. İngiltere artık bir eski imparator ya da hegemon değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa kıtasını kontrol edecek bir vassalına dönüşecekti. Ancak dilinden futbola, denizcilikten bankacılığa, finanstan sigortaya, pek çok alanda entelektüel mirasını, yani yumuşak gücünü tüm dünyada ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri üzerinde kullanmaya devam edecekti. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Churchill'in 1943 sonrası Amerika Birleşik Devletleri yardımıyla Kuzey Afrika ve Atlantik'te durumunu düzeltmesiyle Avrupa cephesinde önce İtalya, sonra Fransa üzerinden Amerikan deniz aşırı güçleri kullanılarak yeni cepheler açıldı. Churchill, Amerikan gücü olmasa bu zaferleri hayal bile edemezdi. Ancak ona rağmen tek başına Ekim 1944'te Kremlin'e giderek Stalin'le Yalta görüşmesi öncesi meşhur Yüzdeler Anlaşması'nı yaptı. Churchill, büyük bir acele içinde Doğu Avrupa'da Sovyetlere etki alanları verme karşılığında büyük çıkarları olduğu Yunanistan'ı İngiliz etki alanına aldı. Roosevelt ise baştan etki alanlarına karşı çıkıyor, Birleşmiş Milletler'in belirleyici yapı olmasını istiyordu. Diğer yandan Stalin'i jeopolitik bir rakip olarak gören Churchill'in aksine Roosevelt, savaş sonrası bir ittifak oluşturmak için Stalin'i kişisel olarak etkileyeceğine ve müzakere edebileceğine inanıyordu. Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri Sovyet işbirliğinin Churchill'in arka oda anlaşmalarından daha etkili olacağını düşünüyordu. Neticede Churchill, yani müesses Britanya oligarşisi, genç Amerikan nomenklaturasından daha tecrübeliydi. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler savaştan kısa süre sonra her alanda düşman yapıldı. Değişimin ana parametreleri. Gerçekte 1990 sonrası 35 yıl devam eden Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki küresel düzen, Trump'ın ikinci başkanlık dönemiyle bölgeselleşen yeni bir evreye girdi. Trump, 1945 sonrası oluşan jeopolitik yapıyı bir anda değiştirdi. Gerek alınan siyasi, askeri kararlar, gerekse ekonomik önlemler, Sovyetler Birliği'nin çöküş döneminde yaşananlara benziyor. Günümüzdeki baş döndüren düzen değişimi gelişmelerini anlayabilmek için jeopolitik eksen, imalat ve finans perspektifinden ekonomiler,
teknolojik gelişmeler, ticaret rotaları ve İsrail'in jeopolitiği toplu halde değerlendirilmelidir. Soğuk Savaş bittiğinde Amerika Birleşik Devletleri ve Anglo-Sakson dünya liderliğinde kapitalist liberal demokrasi döneminin zaferiyle geldiği ve dünyanın tek kutuplu Amerikan barışını kabul etmesi dayatıldı. Bazıları bunu tarihin sonu olarak ilan etti. Bu sistemde değerli araştırmacı doçent Volkan Özdemir'in Yenilenen Dünyada Türkiye isimli kitabında belirttiği görev paylaşımı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve başta İngiltere olmak üzere kolektif Batı finansı Çin imalatı kontrol edecek, başta Rusya ve Arap devletleri ile kaynak zengini diğer devletler ham madde akışını sağlayacaktı. Amerika Birleşik Devletleri ise bu sistemi kendi çıkarlarına göre borçlandırma, yaptırımlar, ambargolar, dayatma ve gerekirse işgaller yoluyla şekillendirecekti. Bu süreçte beklenmedik yol kazaları oldu. Birincisi, Amerikan askeri gücü yeni sistemi dayatamadı. Bu gücün işgal ettiği her yerde barış ve refah yerine kan ve yıkım geldi. İkincisi, Yeltsin döneminde Amerika Birleşik Devletleri'ne boyun eğen ve sömürgeleşen Rusya, Putin sonrası toparlandı ve 2008 sonrası askeri gücüyle direnişe geçti. Bu direniş diğer ülkelere örnek oldu. Üçüncüsü, Çin, Batı karşısına sadece gücünü imalattan ve teknolojik ilerlemeden alan ekonomik büyümesiyle değil, aynı zamanda açık deniz ve okyanuslara büyük bir donanma gücü ve kuşak ve yol girişimiyle çıkan bir devlet oldu. Dördüncüsü, Rusya ve Çin, 2022 sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin kabusu olacak şekilde Asya'da her alanda yakınlaştı. Beşincisi, Rusya 2024 sonrası Arktik Kuzey rotasını dünya ulaştırma ağlarına ekledi. Ancak tek farkla bu rota 200 yıllık Anglo-Sakson deniz hegemonyası kontrolü dışındaydı. Altıncısı, Rusya-Ukrayna Savaşı 3. yılının sonunda Rusya-NATO savaşına dönüştü ve NATO yenildi. Yedincisi, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in soykırıma varan Gazze müdahalesinde açık taraf oldu ve savunduğu kural temelli dünya düzenine en büyük zararı veren devlet olarak hem itibarını kaybetti hem de küresel güneyi karşısında buldu. İşte tüm bu gelişmeler çöken Amerika Birleşik Devletleri sistemini yeni bir durum muhakemesine zorladı. Trump'ın tarihin akışını değiştirecek kararlar almasının kök nedenleri bunlardı. Bu kararlara en büyük itiraz İngiltere ve Avrupa Birliği'ndeki küreselcilerden geldi. İngiltere ve Rusya düşmanlığı. Trump'ın Avrupa ve Avrupa Birliği'ni dışlayan son kararlarına en büyük direnç İngiltere'den geldi. Halbuki İngiltere son 200 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nin dev bedenini yöneten ve etkileyen küçük ama akıllı devlet konumundaydı. Brexit'e kadar Avrupa Birliği'nde de en güçlü yönlendirmeleri İngiltere yapıyordu. Bugün bile Avrupa Birliği'nden çıktıkları halde Avrupa Birliği'nin birinci dili İngilizce olmaya devam ediyor. İngiltere için Amerika Birleşik Devletleri güvencesi o kadar büyüktü ki nükleer silahlanmasını dahi Fransa'nın aksine Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı tutmuştu. Trump'ın Büyük Britanya'nın eski sömürgesi ve en yakın akraba devleti Kanada üzerinde hak iddia etmesi ilişkilerde ciddi hasar yarattı. Diğer yandan İngiltere statüsü ne olursa olsun Avrupa'da kendisine tehdit teşkil edecek bir kıta gücünün varlığına asla tahammül edemez. Bu süreçte asla daimi dostu veya düşmanı yoktur. Anında taraf değiştirebilir. Hitler'e karşı Sovyetlerle ittifak yapmıştı. Ancak 1945 sonrası Sovyetler çok güçlüydü ve ona karşı Amerika Birleşik Devletleri kullanılmalıydı. Sovyetler doğuya itilmeliydi. Mackinder'ın dediği gibi Doğu Avrupa'ya hakim olan şimdi Rusya'nın bulunduğu kalpgaha sahip olurdu. Buraya hakim olan da Avrasya Adası'nın ve dolayısıyla dünyanın hakimi olurdu. Bu engellenmeliydi. Söz konusu temel jeopolitik güdüyle sanayi ve finans devi Amerika Birleşik Devletleri 1945 sonrası küresel büyük sermayenin temsilcisi İngiltere'nin iki yönlendirmesiyle
Sovyetlerle düşman oldu. Birincisi, Churchill'in ünlü 1946 Fulton Demir Perde konuşması. İkincisi, 1949'da İngiltere'nin aklı ile NATO'nun kurulmasıydı. İngiltere, tarihsel olarak önce Çarlık Rusyası ile sonradan Komünist Sovyetlerle düşmandı. Bunun nedeni jeopolitikti. Amerika Birleşik Devletleri ise aksine Ruslarla düşman değildi. Amerikan İç Savaşı sırasında Rusya İmparatorluğu birlik kuvvetlerine destek vermişti. Amiral Lesovski komutasındaki Rus filosu Eylül 1863'te Kuzey Amerika'nın doğu sahillerine ulaşmış ve 7 ay boyunca burada kalmıştı. Bu destek dönemin Amerika Birleşik Devletleri Donanma Bakanı Gideon Wells'in günlüğüne "Tanrı Rusları korusun" ifadesini yazdıracak kadar önemli görülmüştü. Rusya'nın bu hamlesi güneye destek veren İngiltere ve Fransa'yı caydırmaya yönelikti. Daha da öte, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler işgaline uğrayan Sovyetlere en büyük askeri yardım Atlantik Okyanusu ve Kuzey Denizi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri tarafından gönderilmişti. Ancak 1949 sonrası artık Sovyetler Birliği Amerika Birleşik Devletleri'nin can düşmanı olacaktı. Bu yolu açan en önemli yönlendirme Londra ve Churchill olacaktı. Londra günümüzde Venedik, Amsterdam, Londra ve New York rotalarını izleyen uluslararası finansın merkezlerinden birisi olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetlerinin en büyük yabancı sahibinin 6,3 trilyon dolar ile İngiltere olması ve ardından 5,5 trilyon dolar ile Cayman Adaları'ndaki İngiliz kara para aklama zincirinin gelmesi, Londra'yı liberal kapitalist küresel finans oligarşisinin merkezi yapmaya devam ediyor. Bu yapı Trump'la rakiptir. Amerikalı finansal analist ve araştırmacı Richard Cook'a göre bu yapı tehlikelidir. Şöyle diyor: küreselciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik gücünün yeniden kazanılmasının ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsız bir dış politika benimsemesinin dünya hakimiyeti programlarının tamamını tehdit edeceğini ve hatta yok edeceğini biliyorlar. Tehlikede olan budur. Bu arada hiçbir şey masadan kalkmış değil. Muhtemelen daha fazla suikast girişimi ve Trump yönetimini ve Putin'le Rusya'yı karalamak ve itibarsızlaştırmak için her türlü kirli numara dahil. Bu, Orta Doğu'da daha fazla kargaşayı içerecek. Çünkü İsrail'de Britanya İmparatorluğu'nun bir karakolu. Bu, Britanya ve İsrail'in 1956 Süveyş krizindeki ittifakıyla gösterildi ve o zamandan beri değişmedi. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet rekabeti ve yeni sömürge dönemi. İkinci Dünya Savaşı sonunda gerçekleşen Bretton Woods'tan sonraki en büyük uzlaşma, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı dünyasının jandarması ve doların hakim para birimi olarak hareket edeceğiydi. Karşılığında Amerika Birleşik Devletleri dünya rezerv para birimine sahip olmanın avantajlarından yararlanacaktı. Böylece dolar hiperenflasyon tehdidine maruz kalmadan diğer para birimlerinin çok ötesinde basılabilirdi. Çünkü bu dolarların çoğu yurt dışında tutulacaktı. Diğer yandan 1961'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eisenhower sonrası kontrol dışına çıkan askeri endüstriyel yapının özellikle nükleer arenada çok yüksek kazançlı varlığını sürdürmek için düşman, rakiplere ihtiyacı vardı. Düşman, rakipler oldukça Amerika Birleşik Devletleri ihtiyacının dışında savunma bütçesine ve silahlanmaya pay ayıracaktı. Ekonomisini dolar ve liberal kapitalist sistem sayesinde büyütmek için etki alanları yaratarak bu ülkelerin doğal kaynaklarını sömürecekti. Bu ülkeleri kalkınmaları için borçlandıracak ve bunun karşılığında ülkedeki tüm kaynakları kendi banker veya çok uluslu şirketlerinin kontrolüne geçirecek ve buna direnenlere askeri gücünü kullanacaktı. Bu stratejide Amerika Birleşik Devletleri neredeyse bedavaya bastığı dolar üzerinden sömüreceği ülkeleri tüketim ekonomileri üzerinden kendine bağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri yanlılarının yönetimindeki ülke kredilerle ödeyemeyeceği kadar borçlandırılıyor. Yönetici elit, ordu ve istihbarat
etki alanına sokuluyor, borçlarını ödeyemediği takdirde kaynaklarına el koyulabiliyordu. Aslında bu model 18. yüzyıl vahşi sömürgeciliğinin yeni bir şekliydi. Önemli farkları İngiliz poundu yerine Amerikan doları ve kraliyet donanması yerine Amerikan donanmasının olmasıydı. İngilizlerin 50'ye yakın askeri üssü yerine Amerika Birleşik Devletleri'nin 200 civarında askeri üssü vardı. Avrupa, NATO tarafından Amerika Birleşik Devletleri adına kontrol ediliyordu. Sovyet tehdidi üzerine NATO kurulmuş ve güvenlik üreterek üye devletleri tamamen Amerikan kontrolüne geçirmişti. Bu sistem Amerika Birleşik Devletleri lehine ekonomik kazanç elde ettiği sürece sorun yoktu. Amerika Birleşik Devletleri 1949'dan sonra NATO'ya doğrudan finansal destek olarak ortalama %30 askeri varlık ve deklare edilen kuvvet yapısı desteği olarak %50'den fazla katkı sağlamıştı. Savunmayı Amerika Birleşik Devletleri'ne devreden başta Almanlar olmak üzere Avrupalılar hem Amerika Birleşik Devletleri silah sanayinden silah alıyor hem de en büyük mal ihracatını Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıyor ve hatta Amerika Birleşik Devletleri üzerinden kendi mallarını dünyaya ihraç ediyorlardı. 1990 sonrası Soğuk Savaş bitip neokonlar Amerikan jeopolitik ve ekonomik vizyonu ile İsrail'in jeopolitik hedeflerini bir araya getirerek Büyük Ortadoğu projesini başlattılar. Bu proje sürekli savaşlar ve turuncu devrimler üzerinden uygulandı. Irak, Afganistan, Libya, Suriye, Somali, Sudan parçalandı ve başta petrol ve doğalgaz kaynakları olmak üzere tüm zenginlikleri neoliberal oligarşik yapının çok uluslu şirketleri tarafından yağmalandı. Afganistan'da NATO-ISAF müdahalesinde küresel uyuşturucu piyasalarını alt üst edecek şekilde afyon üretimi ve ihracatı zirve yapmıştı. Diğer yandan 1999 sonrası genişleme ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri NATO'ya üye yapılarak bu ülkeler savunma sanayi alanında Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı hale getirildi. Bu model 2000'lerin başına kadar güzel yürüdü. 1990 sonrası uygulanan neokon ve küresel liberal oligarşi ortaklığındaki model, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok uluslu şirketler ve özellikle merkezi Londra'da bulunan çok uluslu finans şirketleri için idealdi. Ancak yolun sonuna gelinmişti. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa için savunma üretirken son yıllarda ortalama 250 milyar dolar ticaret açığı veriyordu. Amerika Birleşik Devletleri 2024 yılında toplamda ticaret ortaklarına 1,2 trilyon dolar ticaret açığı verdi. Ancak tüm bu yağmalamadan Amerikan halkı refah seviyesine yansıma olarak bir katma değer alamadı. Bu yağmalamanın yarattığı servet liberal kapitalist oligarşik yapıya aktarıldı. Amerikan halkı 1990 sonrası neokon savaşlarına harcanan 2 trilyon dolar ve savaşlarda kaybedilen 5.000'e yakın asker ve on binlerce gazinin varlığı ile kaybeden taraf oldu. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin kronik yapısal sorunları ile birleşince ülke içinde küresel oligarşinin çıkarlarını savunanlar ile ülke çıkarlarını savunanlar arasında fay hatları kırılmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır üstlendiği Avrupa savunması kamburundan kurtulması gerekiyordu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya çok ucuz bedelle güvenlik sağlamasını durdurmayı ilk başkanlık döneminde de denemişti ancak başaramamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı ve çöken Amerikan sistemi. Trump ve kurmayları Biden ve neokon kurmaylarının 3 yıllık Rusya-Ukrayna savaşında NATO'nun Ruslara karşı yenildiğini görüyor. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan 177 milyar dolar destek alan Zelenski, 500 binden fazla Ukraynalı'nın hayatını feda etti. 7 milyondan fazla Ukraynalı ülkeden kaçtı. Ukrayna'nın geniş tarım arazileri ve nadir metal kaynaklarının bulunduğu alanları kaybetti. Amerikan anakarasından deniz yoluyla hiçbir engelle karşılaşmadan Avrupa limanlarına intikal ettirilen harp lojistiğinin Avrupa harp lojistiği ile bütünleştiği halde Rusya geri adım atmadı. Bu savaş eğer Rus denizaltıları kullanılarak
Atlantik'te Ukrayna'ya harp malzemesi götüren gemilere karşı harekatı gerektiren bir aşamaya geçseydi ve bu gemiler batırılsaydı, Ukrayna çok daha hızlı geri çekilirdi. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile savaş ve yaptırımlardan kaynaklanan 350 milyar dolar ticari kayıp ve de 100 milyar dolara yakın heba olan askeri ve ekonomik yardım ile bir de Avrupa'ya verilen 300 milyar dolar ticaret açığı üst üste koyulunca 1 trilyon dolara yakın bir kambur ortaya çıkıyordu. O zaman Amerika Birleşik Devletleri kasasından çıkan bu parayı kim kazanıyordu? Amerikan küreselcileri ile İngiliz müesses nizamının etkisindeki liberal kapitalist oligarşi kazananlardı. Trump ve MAGA ekibi 1980 sonrası küreselciler ve liberal kapitalist şirket temsilcileri üzerinden uyguladığı bu modelin artık fayda sağlamadığını gördü. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Trump sayesinde bu modele dur diyor. Bir diğer temel sorun da Amerika Birleşik Devletleri'nin artık yeterince üretemiyor olmasıdır. 1945 yılında dünyada imalat sanayinde %50 payı olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü payı %16. En büyük rakibi Çin 1945'te %1 bile üretemezken bugünkü payı %32. Amerika Birleşik Devletleri borç stokları 34 trilyon dolarlık hacim ile idare edilemeyecek boyutlara geldi. Bu borcun 1/3'ü Çin ve Suudiler gibi yabancı yatırımcıların elinde. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin borcu için yıllık faiz ödemeleri şu anda 1 trilyon dolara yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri borcu artarken gelirlerini arttıramıyor. Amerika Birleşik Devletleri %6'lık bütçe açığını kapamak için sürekli olarak hazine bonosu satıyor. Ancak yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri tahvillerine olan güvenini kaybederse tahvil faizleri yükselebilir. Dolayısıyla borçlanma zorlaşır. Diğer yandan İran ve Rusya'ya karşı uygulanan tek taraflı zorlayıcı ekonomik yaptırımlar nedeniyle dolardan kaçış da devam ediyor. Rusya'nın SPSF, Çin'in CIPS gibi sistemler üzerinden doların uluslararası ticarette kullanımı 1/4 oranında azalmış durumda. 1929 buhranına benzer koşullar oluşuyor. Fransız gazeteci ve araştırmacı Thierry Meyssan son makalesinde Trump'ın bu büyük sorunu nasıl halledeceğini şöyle yazıyor. Donald Trump 21 ve 22 Ocak 2025'te G7'nin Merkez Bankası başkanlarını ve Maliye Bakanlarını Mar-a-Lago'daki ikametgahında bir araya getirmişti. Onları dolar konusunda bir anlaşmaya varana kadar kimse bu odadan ayrılmayacak diyerek karşıladığı söyleniyor. Söz konusu anlaşma bu nedenle müttefikler tarafından onaylanmış olacaktı. Ana fikir, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın faiz ödemeyen, bunlara 0 kupon denir ve 100 yıl boyunca vadesi dolmayacak, yani 100 yıl boyunca nakde çevrilemeyecek devlet tahvilleri çıkarması olacaktır. Bu nedenle Washington müttefiklerini Amerika Birleşik Devletleri borçlarını 0 kupona dönüştürmeye zorlamak zorunda kalacaktır. Trump, tarifeler yoluyla dünya ticaretini yeniden düzenleyerek, doları devalüe ederek ve nihayetinde borçlanma maliyetini düşürerek Amerika Birleşik Devletleri borç yükünü kökten yeniden yapılandırmayı amaçlıyor. Tüm bunlar Amerika Birleşik Devletleri endüstrisini dünyanın geri kalanındaki rakipleriyle eşit bir zemine oturtmayı amaçlıyor. Neokon jeopolitiği. Amerika Birleşik Devletleri herhangi potansiyel düşmana karşı önleyici savaşı yetkilendiren 1991 Wolfowitz doktrininde ve 21. yüzyılın başlarında Bush II ve Obama yönetimleri tarafından ortaya konulan tüm askeri cephelerde küresel askeri hakimiyet niyetlerini ortaya koyan neokon jeopolitiğinin etkisi altında ağırlığını İsrail çıkarlarına yönelterek Orta Doğu'nun şekillendirilmesine harcadı. Bu arada NATO 1999 sonrası Rusya'nın sınırlarına doğru ilerledi. 1991 sonrası İsrail'e ve Siyonizme karşı duran devletleri teker teker işgal etti.
Irak, Libya, Suriye, Sudan, Somali, 2003 ile 2025 arasında Amerikan askeri gücüyle İsrail güvenliğine yönelik jeopolitik şekillenmede kurban olan ülkeler oldular. Neokonlar daha sonra Orta Doğu'da elde ettikleri başarıyı Rusya'nın parçalanması ve zayıflatılmasına harcadılar. 2004 yılından yani 3 Baltık devleti ile Romanya ve Bulgaristan'ın NATO üyeliğinden sonra Ukrayna ve Gürcistan bu hareketlenmeden payını aldı. Her iki devlette turuncu devrim denemeleri yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri her iki ülkenin de NATO üyesi yapılacağını 2008 NATO zirvesinde açıkladı ve Rusya müdahale etti. Amerika Birleşik Devletleri 2008 yılında Rusya'yı Gürcistan üzerinden kışkırttı ve Gürcüler 8 Ağustos 2008 günü Güney Ossetya ve Abhazya'yı kaybetti. 2014 yılında aynı kışkırtmayı bu kez Ukrayna üzerinden yaptılar ve 18 Mart 2014 günü Ukrayna Kırım'ı kaybetti. Halbuki bu kışkırtma olmasaydı Kırım'a Rus müdahalesi olmazdı. 21 Nisan 2010 Karkiv Anlaşması ile Kırım'daki Sivastopol üssünün 2047 yılına kadar kiralanma işlemi tamamlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri 2019 yılında 11 Eylül 2001 tarihinden itibaren dünyaya ilan ettiği terörle küresel savaş paradigmasını terk ederek büyük güçler rekabet döneminin başladığını ilan etti. Trump döneminde başlatılan bu yeni paradigma 2021 sonrası Biden liderliğindeki neokon demokratların iktidarında Rusya'nın NATO genişlemesi üzerinden kışkırtılarak Ukrayna Savaşı'nın çıkarılması, Tayvan kışkırtılarak Batı Pasifik'te Çin'le tırmanmanın arttırılmasını tetikledi. Biden döneminin neokonları Rusya-Ukrayna Savaşı üzerinden Avrupa Birliği ve NATO'yu Amerika Birleşik Devletleri'ne tam bağımlı kılmak ve Rusya'ya zarar vererek büyük güçler rekabet döneminde Avrasya'da avantaj elde etmeye çalıştı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri jeopolitiğine 1945 sonrası en büyük zararı verdi. Rusya ile Çin her alanda işbirliği ve stratejik ortaklığa yöneldi. Yeni dengeler. Trump'ın ilk 60 gününde icra ettiklerine bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri'nde küreselci neokonlara karşı büyük bir savaşın başlatıldığını görüyoruz. Benzer bir savaşın Londra merkezli liberal kapitalist küreselci oligarşiye de yöneldiğini görüyoruz. Özellikle Washington'ın İngiliz Başbakanı Starmer'ın Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre önce Zelenski ile Ukrayna madenleri, boru hatları, limanları ve stratejik değerdeki varlıklarının kontrolünü 100 yıllığına İngiltere'ye devreden anlaşmanın imzalanmış olmasından son derece rahatsız olduğunu da ekleyelim. Trump'ın Kanada iddiasına da İngiltere'de başta kraliyet ailesi olmak üzere büyük bir direnç olduğunu hatırlatalım. Kral 3. Charles'ın Kanada amiral üniforması ile HMS Prince of Wales uçak gemisini ziyareti bunun bir manifestosudur. İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri yardım ve savaşa devam konusunda Trump'tan 180 derece zıt açıklamalarda bulunması da diğer bir manifestodur. Ancak sorun Zelenski'nin attığı imzanın ne derece geçerli olduğudur. Zira 2024 Mayıs ayında Zelenski'nin başkanlık süresi dolmuştur. Diğer yandan kısa süre içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin beş göz istihbarat sistemine yönelik menfi açıklamaları ile Ukrayna'ya kısa sürede olsa istihbarat akışının kesilmesi ve de Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın siber komutanlığa Rusya'ya siber saldırıların durdurulması emrini vermesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin İngilizlere manifestosudur. Peki İngiltere ekonomisi ve askeri gücü yerlerde sürünürken neye güvenerek bu açıklamaları yapıyor? Zira her iki dünya savaşında son anda yok olmaktan Amerika Birleşik Devletleri sayesinde kurtulan İngiltere bu kez de her şeye rağmen akrabası Amerika Birleşik Devletleri'ne güveniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere'den kolayca vazgeçmeyeceğini değerlendiriyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri de kendi gücüne dayanarak İngiltere'nin
Avrupa'da oyun kurmasına artık tahammül edemiyor. İngiltere, Almanya'da Rus düşmanlığının kök salmasına destek verirken, başta Romanya, Polonya ve 3 Baltık Cumhuriyeti'nin Rusya'ya karşı tarihsel düşmanlığını kullanmaya çabalıyor. Bu çerçevede Avrupa'da ağırlık merkezini Polonya etrafında tutarak 2016 yılında başlatılan 3 deniz girişimi Baltık, Adriyatik ve Karadeniz üzerinden Rusya'nın çevrelenmesine odaklanacaklarını söyleyebiliriz. Ukrayna olmadıysa Moldova yeni kışkırtmalar için kullanılabilir. Ticari ve ekonomik açıdan ise eğer Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya aleyhine olan ticaret açığını düzeltmek için ek tarifeler uygularsa bu kez Avrupa Birliği için devreye Çin girebilir. Zira Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nden uzaklaşırsa doğal olarak onun en büyük rakibi Çin'e yaklaşılabilir. Amerika Birleşik Devletleri ise çok açık şekilde Çin'i dengelemek için Rusya ile tekrar yakınlaşmaya geçiyor. Brzezinski 1997'de yazdığı Büyük Satranç Tahtası isimli kitabında Amerika Birleşik Devletleri için en kötü senaryonun Rusya ve Çin yakınlaşması olduğunu söylüyordu. Biden iktidarı bunu sağladı. Trump bu durumdan kurtulmak istiyor. En azından Rusya ile yakınlaşmak yerine bir Çin-Amerika Birleşik Devletleri ihtilafında en azından Rusya'nın tarafsız kalmasını sağlamak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hegseth, 12 Şubat 2025 NATO Savunma Bakanları toplantısında şöyle demişti. Pasifik'te Avustralya, Japonya, Filipinler, Singapur ve Güney Kore ile birlikte olsak dahi Çin'i dengeleyemiyoruz. Dışişleri Bakanı Rubio da İkinci Dünya Savaşı düzeninin öldüğünü söylüyor. Bu düzenin Amerika Birleşik Devletleri'nin refahına katkı sağlamadığı, tam aksine Avrupa'nın ve NATO'nun çıkarını olduğunu gördüler. Diğer yandan Avrupa Birliği ve İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Çin hem Rusya ile mücadele etmesini ve fakat kendilerinin refah devletleri olarak yola devamını ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne 300 milyar dolar ticaret fazlası verecek kadar ihracata devam etmesini istiyor. Trump şimdi Avrupa'ya buraya kadar dedi. İngiltere ise yanına Avrupa Birliği halklarını değil, Avrupa Birliği oligarşisini alarak 1945 sonrası kendi iradesiyle oluşturulan düzenin değişmesine direnç gösteriyor. Bu koşullarda Çin'i jeopolitik hedef olarak belirleyen ve Rusya'ya yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri'ne inat, sonuna kadar Rusya ile savaşa devam diyorlar. Fransa ise İngiltere ile rekabet halinde başı kesik horoz gibi ne yaptığını bilmeden hareket ediyor. Siyasi gücü kalmamış Macron'un ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik zafiyete, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tarafından AUKUS girişiminde büyük darbe yemesine rağmen liberal kapitalist oligarşinin bir temsilcisi olarak Rusya ile sürekli savaşı savunması anlaşılır değildir. Hatırlatalım, İngiltere ve Avrupa devletleri her iki dünya savaşının sebebidir. Avrupa güçleri parçalanmayı erkenden teşvik ederek ve tanıyarak Yugoslavya'nın 1990 sonrası yok olma sürecinin de asıl müsebbibidirler. Şimdi tarih tekrar ediyor ve Avrupalılar Avrupa Birliği oligarşisi ve İngilizlerin peşine takılarak Rusya ile asla kazanamayacakları yeni bir mücadeleye devam etmeye çalışıyorlar. Kendi kamuoylarını refah toplumundan güvenlik toplumuna çekmeye ve savunma bütçelerini devasa arttırmaya yönelik bu hamlelerinin sonuç vermesi kolay değil. Savunmaya milli gelirden %3 üzerinde katkı sağlayan 32 NATO üyesi içinde 4 ülke mevcut. Trump'ın blöf yapmayıp üye devletler savunma bütçelerini %5 seviyesine çıkarmazlarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya katkı payını kesebileceği durumda Avrupa'nın durumu daha da kötüye gidecektir. Bu durumda dahi Rusya ile savaş çığırtkanlığı yapmalarını anlamak olası değil. Bu kapsamda Avrupa Birliği Komisyon Başkanı von der Leyen'in 800 milyar avroluk savunma bütçesi hedefine üye devletlerin bugünkü koşullarda onay vermesini beklemek gerçekçi değil. Amerika Birleşik Devletleri
artık Avrupa'nın egosantrik ve narsist sömürge geçmişinin yeni tutkularına destek verecek güç birikimine sahip değildir. Avrupa bu gerçekle yüzleşmek ve Rusya ile savaşı değil, barışı tesis etmek zorundadır. Endüstri mi, finans mı? Yukarıdaki analizlerin bir sonucu olarak denebilir ki, günümüzde Çin'in başını çektiği Asya-Pasifik ağırlıklı endüstriyel ekonomi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Atlantik ağırlıklı finans ekonomisi rekabet halindedir. Benzer şekilde askeri gücü her geçen gün artan, okyanusa çıkan Çin ile NATO karşısında Ukrayna cephesinde başarılı olan Rusya'nın birlikteliği, Avrasya jeopolitiğinde Atlantik jeopolitiğine galebe çalmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği oligarşisi, Almanya'nın Rusya ile yakınlaşmasını önlemiş, ancak Çin'le yakınlaşmasını önleyememiştir. Bu süreçte ayrıca Arktik Kuzey Rotası'nın dünya tarihinde ilk kez Rusya kontrolünde açılması, hegemonyanın omurgasını teşkil eden deniz ulaştırma rotaları coğrafyasının kontrolünü alt üst etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri sadece söylemde değil, eylemde de çok hızlı yükselen Asya gerçeğiyle yüzleşmiş ve çok geride kaldığını görmüştür. Avrupa Birliği'nin bu devasa rekabette söz söyleyebilecek ekonomik gücü olsa da askeri ve siyasi gücü yoktur. İmalatta Çin tartışmasız çok öndedir. Basit bir örnek verilirse, 2024 yılında Çin tonaj bazında Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana son 80 yılda inşa ettiğinden daha fazla ticari gemi inşa etti. Çin ve Asya-Pasifik bölge aynı zamanda dünyanın bilinen petrol ve doğalgaz rezervlerinin %35'ine sahip. Diğer yandan Atlantik cephede büyük finans varlığına sahip. Bir örnek verilirse, IMF rakamlarına göre 2023 yılı dünya toplam ekonomik büyüklüğü cari fiyatlarla 105 trilyon dolar seviyesindeydi. Buna karşılık Uluslararası Ödemeler Bankası verilerine göre 2023 sonu itibarıyla tezgah üstü piyasalarda işlem gören türev ürünlerin toplam kontrat değeri 667 trilyon dolardı. Yani reel dünya ekonomisinin 6 katından fazla sanal bir finans ekonomisi söz konusu. Bu meblağın 126 trilyon doları dünya borsalarında işlem gören miktar. Bu miktarın 60 trilyon doları yani yarısı sayıları 6.000'i geçen Amerika Birleşik Devletleri firmalarının kontrolünde. Bunun temel nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik gücü değil, doların uluslararası rezerv para olması. O zaman şu soru gündeme geliyor. Gelecekte büyük çaplı konvansiyonel bir hesaplaşmada savaşı kazandıracak olan üretim gücü mü yoksa finansal güç müdür? İkinci Dünya Savaşı'nda Londra'da borsa ve küresel finans merkezleri ayaktaydı. Ancak 1942 yazında İngiltere'de neredeyse kıtlık başlamıştı. Türkiye dersleri. Baştan söyleyelim. Türkiye, üretim gücünün yanında olmalı ve bu gücünü geliştirmelidir. Türkiye, Avrasya jeopolitiğinin merkezinde bir devlettir. Birinci Dünya Savaşı'nda siyasi, askeri ve ekonomik gücü kalmayan, ancak muazzam coğrafyaya sahip Osmanlı İmparatorluğu, dönemin emperyalistleri tarafından hasta adam olarak nitelendirildi ve İngiltere, Rusya ve Fransa tarafından parçalanmasına karar verildi. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının temel nedeni İngiltere'ye küresel rakip olan Almanya'nın zayıflatılmasıydı. 1909 Reval görüşmesinde Rusya'yı yanına çekmek için Osmanlı toprakları İngiltere tarafından Romanov Rusyası'na peşkeş çekilmişti. Osmanlıların can havliyle diğer imparatorluklar olan Avusturya Macaristan ve Alman imparatorlukları ile işbirliğine ve ittifaka gitmekten başka çaresi kalmamıştı. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin 1917'den itibaren İngiltere'nin yanında savaşa girmesiyle Osmanlı Sevr ile yıkılmak istendi. Ancak Milli Kurtuluş Savaşı sonucunda Sevr'i yırtmak ve Osmanlı hanedanını sonlandırmak,
Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirildi. Bu süreçte emperyalist Romanov hanedanının yıkılıp yerine Lenin iktidarının gelmesi ve Atatürk'le işbirliği kurulması hayati rol oynadı. Bu tecrübe jeopolitik hafızamıza kuzeyimizdeki devletle dengeli ilişkiler kurmayı ve onu kışkırtmamayı öğretti. Diğer yandan Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı başta İngiltere olmak üzere emperyalistlere Türklerle savaşmanın çok pahalı ve zor olacağını gösterdi. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye bu miras ve Montreux Sözleşmesi sayesinde tarafsız kalabildi. Yani en zoru başardı. Soğuk Savaş'ta Sovyet karşıtı cephede yer almamıza ve NATO üyesi olmamıza rağmen Karadeniz'de emperyalist kışkırtmalara aracı olmadık. Soğuk Savaş sonrası NATO genişlemesinde de aynı tutumu sürdürdük. Ankara, 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Montreux Sözleşmesi 19. maddesini uygulayarak tarafsız kalmayı becerdi. Rusya ile topraklarımızda nükleer reaktör kurduracak ve stratejik hava savunma sistemi tedarik edecek düzeyde ilişkiler kurabildi. Çin'le ekonomik ve askeri işbirliğini tesis edebildi. Avrupa Birliği ile aleyhimize olan Gümrük Birliği Anlaşması'na devam ederken kısıtlı da olsa Afrika'ya ve Orta Asya'ya açılabildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurarak denize çıkışı olan tek Türk devleti olmanın sorumluluğunu korudu. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde Ermenistan karşısında askeri zafer elde etmesine katkı sağladı. Ancak İsrail jeopolitiğini ilgilendiren alanlarda ciddi geri adımlar attı. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İsrail'in jeopolitik ilgi alanındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasında başarılı olamadı. Irak kuzeyinde özel Kürt yönetiminin ve ardından Fırat doğusunda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail korumasında PYD-YPG yapılanmasını önleyemedi. Suriye devletinin üniter bütünlüğünün çökmesinin güneyimizde bataklık yaratacağını göremedi ve mezhepsel perspektifi jeopolitiğin üzerinde tuttu. Akdeniz'de Mavi Vatan çıkarlarımızın aktif korumasını 2021 yılından sonra terk etti. Türkiye, ortaya çıkan yeni durumda gerek tarihsel mirası, gerekse Montreux Sözleşmesi sorumlulukları paralelinde coğrafyasının da gücünü kullanarak aktif tarafsızlık politikasına devam etmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan, seviye haritası üzerinden Mavi Vatan düşmanlığına devam eden, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile güneyimizde Kürt devleti kurmaya çalışan, vatandaşımızı 10 yıllardır vize kuyruklarında süründüren İngiltere ve Avrupa Birliği ile Türkiye askeri alanda yeni maceralara asla girmemelidir. Söz konusu garantiler alınmadan Avrupa Birliği güvenlik politikalarına destek sağlanmamalıdır. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri'nin Akdeniz Havzası'ndan çekilmesiyle oluşacak boşlukta Fransa ve İtalya gibi aktörlerin etkisinin artabileceği unutulmamalıdır. Mavi Vatan'a ve donanmanın güçlenmesine yönelik aktif politikalara devam edilmelidir. Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerini korumalı ve geliştirmelidir. Ancak Asya yüzyılında tüm alanlarda enerjisinin çoğunluğunu Türk dünyası ile Asya ve Afrika'ya yönlendirmeli, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile jeopolitik çıkarlarımızı sağlama almadan asla yeni bir güvenlik ilişkisine girmemelidir. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Yar